Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Seans almak isteyen, özel tarot açılımı yapmıyorum ama şifa çalışmaları ve koçlukla ilgili seans almak isteyen arkadaşlarım da WhatsApp'tan ulaşabilir. Hemen başlayalım. Evet, kartlar hazır. Bütün hayrın olsun. Kartlar attı kendine. Hemen başlayalım. Öncelikle şu an aklınızdaki kişinin hayatından neler oluyor, bunlara bakalım. Biliyorsunuz 2 tane üçlü ilişkilerle ilgili açılım yapıyorum hafta içerisinde. Birinci yapmış olduğum açılım daha ayrıntılı karşı tarafla ilgili bilgi alabilmek adına daha ayrıntılı. Bu yapmış olduğum açılımda, ikinci açılımda yine hayatlarında ne oluyor, bu enerjilere baktığımız ama daha çok aklınızdaki kişinin amacı ne, sizin neyi bilmenizi istiyor, bunun üzerine oluyor. Şimdi o yüzden diğer açılımı da dinleyebilirsiniz bu açılımdan sonra. Şimdi hayatında ne oluyor dediğimizde. Şimdi Kılıç Prensi ile beraber tartışma, huzursuzluk, ağır eleştirilerin olduğu bir süreçten geçiyor diyebiliriz aklınızdaki kişi. Şimdi burada yaptığı şeyden çok utandığı bir sürecin içerisinden geçiyor olabilir. Paranoyaklık ve kıskançlık yaptığı bir süreç de olabilir. Genel olarak baktığımızda aklınızdaki kişinin hayatında ciddi şekilde yorucu bir enerji var. Burada çok ciddi ağır eleştiriler duyduğu bir süreç olabilir. Şu an iletişim kartı, sahtekarlık ve övgüden de bahsediyor genel manada. Şimdi burada yapmış olduğu bir yanlıştan dolayı, bile bile yaptığı bir yanlıştan dolayı ciddi şekilde kendini sıkışmış hissettiği bir süreçte. Erime kartıyla beraber de, şimdi burada beraberlikler, evlilikler, bu tarz durumlardan da, birleşmeyle ilgili durumlardan da bahseder bize. Ama burada biraz şey gibi hissettirdi açıkçası. Yapmış olduğu sıkıntılı durum. Yani işte burada bir kandırma durumu olabilir. Ortaya çıkan gizli saklı yapmış olduğu durumların ortaya çıkmasıyla beraber kendini ciddi şekilde sıkışmış bir enerji içerisinde hissediyor olabilir aklınızdaki kişi. Bu durumdan kaynaklı çok ciddi ağır eleştiriler içerisinde kalıyor diyebiliriz. Zor bir süreç olarak geliyor onun için. Size karşı amacı ne? Buna bakalım. İyileştirme, şifa, hata. Dastar ve şeytan kartı. Yani burada şöyle söyleyebiliriz. Büyüme döngülerinden bahseder kart. Şimdi burada size ciddi şekilde yanlış yapmış olan bir aklınızdaki kişi var. Kendi içinde de bunun çok net farkında. Bu yaptığı hatadan arınmak isteyen bir enerjide. Şeytan kartı bize karanlık taraflardan, tutkusal durumlardan, bağımlılıklardan bahseder. Şimdi kartlar görünmüyor sanırım. Şöyle yapalım. Danslar kartı da burada partnerden bahseder, eşten bahseder. Bize birinci durum evli olabilir. Evliliği içerisinde yaptığı bir hata size karşı zarar vermiş olabilir. Sizinle olan ilişkisine zarar vermiş olabilir. Bu alanı şifalandırmak istiyor olabilir. Farklı bir durum olarak evli değilse, böyle bir durum yoksa, sizinle evliyse de yine aynı şekilde yapmış olduğu bir hatadan kaynaklı sıkıntı içerisine düşmüş olarak geliyor ve bu alanda sizin özellikle o özgürlüğü seçme durumu, eş olarak özgürlüğü seçme durumu onu birazcık sıkıntıya düşürüyor diyebilirim. Bu alanı iyileştirmek istiyor. Genel olarak baktığımızda sizinle olan arasındaki ilişkiyi dengelemek ve şifalandırmak istiyor. Buradaki şeytan kartı bize ne anlatıyor? Bunu soralım.
Değnek sekizlisi ciddi şekilde mücadele etmeniz gereken bir durum ortaya çıkmış olabilir. Birçok kişi sizin üzerinize gelmiş olabilir. Burada suçunuz yokken bile, kime göre neye göre suç durumu ama suç yokken bile sizin üzerinize gelinip sizin hatalı olduğunuza dair zorlayıcı enerjiler oluşturulmuş olabilir. Kendini çekmiş, kendini kurtarmaya çalışmış olabilir yani. Üçüncü kişiye karşı amacı ne? Şimdi burada şöyle bir şey var. Bakın bu kart bize ruha fısıldamaktan bahseder. İlahiden gelen mesajlardan ve karmik bir durumun içerisinde olmaktan bahseder. Şimdi burada şunu söyleyebilirim size. Burada yeni bir yön belirlemesi de çok net. Ancak burada değnek üçlüsüyle beraber evet üçlü bir durumun içerisindesiniz. Ama karşı tarafa karşı bir bağlılığı da var. Köpek kartı bize sadakatten, bağlılıktan ve güven enerjilerinden bahseder. Karmik olarak kopamadıkları bir bağ içerisindeler. Ancak burada güneş kartı ile beraber artık bir şeylerin aydınlanması, bu üçlü durumun içerisinden çıkılmak durumuyla beraber artık net ve doğru bir adım atılması gerektiğine dair bir inanç var. Buraya bir kart daha alacağım. Daha da netleştirelim burayı çünkü. Biraz böyle Araf'ta bir mesaj, cevap geldi. Tılsım onlusu. Şimdi buraya karşı bir bağı var. Maddi olarak da bir bağı var. Manevi olarak da bir bağı var. Özellikle çocuk durumu varsa eğer o taraftan kopmayan bir enerji var diyebiliriz. Şimdi burada farklı bir bağ içerisinde nasıl aktaralım burayı? Şöyle söyleyebilirim. Buradaki enerji sanki hani sen de kal gibi bir durum var. Burada yeni bir başlangıç yapma isteği var. Karmik bir durumun içerisinde olunduğunu söyleyebilirim ama buradan kopamayan da bir enerji var. Evet, yeni bir yön belirleme isteği var ama yine de buraya karşı bir sorumluluk bilinci ve kopmama isteği var. Bu karmik durumdan da olabilir. Buradaki yeni yön ne? Bunu soralım bir de. Nasıl bir yeni yön düşünüyor? Kupa sekizlisi. Yani fiziki olarak bu alanda olmadan o bağın devam etmesini isteyen bir enerjisi var. Bu ne demek? Şimdi örnek olarak evlidir, evliliğin bitmesini istemiyordur. Evlilik bağı resmiyette devam etsin istiyordur. Kendi hayatına mutlu olacağı kişiyle devam etmek istiyordur. Umarım burayı anlatabildim. Ama buradan kopmak istememe durumu var. Bu karmik durumdan kaynaklı da olabilir. O da etkiliyor olabilir tabii. Siz bu kişiyle ilgili, aklınızdaki kişiyle ilgili neyi bilmelisiniz? Kılavuz kartı geldi. Eş zamanlı kartı geldi. Tüm olaylar arasındaki bağlantıya güven der bu kart. Şimdi bu kişiyle ilgili sıradan bir yol kesişme, yani hiç kimseyle ilgili sıradan öylesine bir şekilde yollarımız kesişmiyor. Çok net bir şekilde herkes kendi hayatında alması gereken dersleri, kendi içinde şifalanması gereken alanları görebilmek adına zaten bir araya geliyor. Ama bu kişiyle bağınız birazcık daha yüksek. Neden? Şimdi buradaki bağ şöyle, çok büyük bir ders çıkacak olabilir buradan. Çok yorucu olabilir, belki çok zorlayıcı olabilir ama bu alanla beraber artık burada alacağınız dersle beraber o büyük bir karmayı temizleyecek olabilirsiniz. Çok büyük bir hayat dersiyle beraber yolunuz daha aydınlık olacak olabilir. Şimdi bu kişiyle ilgili neyi bilmeniz gerekiyor dediğimizde bu kişinin içerisinde tanımlanamayan bir cisim denir ya, o geldi. Tanımlanamayan bir boşluk hissi var. Ve bu kişi aslında bu zamana kadar çok fazla çabalayan, harekete geçen bir enerji değil. Ve bu noktada sizinle beraber yol almayı, sizinle beraber harekete geçmeyi, sizinle beraber başlamayı öğrenmeye başlamış diyebiliriz. Ve bu noktada artık çabalama enerjisine geçecek ama bu birazcık zor olabilir çünkü belki sizi rehber olarak, kılavuz olarak sizi görüyor olabilir. İçindeki o boşluk hissi o kadar büyük ki yani biraz önce onu boşuna söylemedim, yani tanımlanamayan dedim ya. Gerçekten burada tanımlanamadığı,
Bir de konuşabilsem çok şey söyleyeceğim ama tanımlayamadığı bir enerji var. O boşluk hissinin nereden geldiğini çok da bilemiyor. Bağınız ne? Bunu soralım. Buradaki bu güçlü bağ ne? Neden bu güçlü bağ? Kılıç dokuzlusu. Şimdi bazı pişmanlıklarınızı bu kişide görecek olabilirsiniz. Bazı hayal kırıklıklarınızı bu kişiyle yaşayacak olabilirsiniz. Aynı zamanda bu kişi atmadığı adımlarla bu zamana kadar harekete geçemeyen biri olabilir. Şu an sizinle ilgili atması gereken adımlar varsa ve atmıyorsa bunun üzüntüsünü ve bunun pişmanlığını yaşayıp artık harekete geçme enerjisine geçecek olabilir. Ve burada terk edilme ve yalnızlık korkusu vardır. Bu konuların da daha böyle ortaya çıkacağı bir süreç gelecek olabilir. Devam edelim. Sizinle ilgili hangi adım atacak? Gölge çalışması geldi. Güzel geldi. Bakın aslına bakarsanız çok da uyumlu geldi. Yani burada artık olumlu beklentilerin olduğu ve artık genel olarak durumun netlik kazanmaya başladığı bir sürece doğru gireceksiniz. Gölge çalışmasıyla beraber o karanlıkta kalan tarafların farkına vardığı bir süreç olacak ve burada yeniden bir doğum, yeni bir başlangıç, eril ve dişinin nasıl söyleyelim dengelendiği bir sürecin içerisinde olacaksınız diyebilirim. Yeni bir başlangıca adım atmak isteyecek sizinle. Özellikle çiçekler kartıyla beraber çiçekler kartı sürpriz gelişmelerden, harekete geçme enerjisinden bahseder bize ve tılsım dokuzlusuyla burada artık sizinle olabilmek adına tılsım dokuzlusu hayat arkadaşını bulma ve mutlu olmaktan bahseder. Bu enerjilere ulaşabilmek adına harekete geçecek ama öncelikle o gölge çalışmasını ve netleşmesi gerektiğini söyleyebilirim. Sizden neyi bilmenizi istiyor? Aslan adam, elmas, bilgelik, uyanış. Güzel. Yani şöyle söyleyebiliriz. Değişime teslim olmanız gerekiyor. Anka kuşu misali burada küllerinizden tekrar doğmanız gerekiyor. Burada ciddi bir uyanışın içerisindesiniz. Farkına varın. Bilgeleştiğiniz bir süreçtesiniz. Özellikle bu durumun içerisinde kendi değerinizi çok ciddi şekilde sorguluyor ya da sorgulamanıza gerek olacak durumlarla karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. Sistem diyor ki kendi değerinin farkına varmak zorundasın. Senin uyanışın bu şekilde. Aslan adamla beraber hareketsizlik durumu, eyleme geçmeme durumları ile ilgili sınanacak olabilirsiniz ki aklınızdaki kişideki enerji bu şekilde. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın bırakmak istemiyor. Diğer tarafı da bırakmak istemiyor. Bırakmak istemiyor çünkü yeniye kapı açmak gerçek manada istemiyor. Buradaki enerjiyle artık harekete geçemeyen, eyleme geçemeyen bir enerjiden eyleme geçme enerjisine doğru dönüşüm göreceksiniz. Kendi hayatınızda da çözemediğiniz sorunları çözmeye başladığınız bir sürecin içerisinden geçeceksiniz. Ancak burada şunu söyleyeyim. Bazılarınız için burası belki de ne diyelim fedakarlık ya da fedakarlık gibi değil de pes edip etmeme diyelim daha doğrusu bu. Pes edip etmemeyi deneyimleyeceğiniz ve pes etmeyen arkadaşlarımın tabii ki kolektif bir açılım hepiniz için tamamıyla geçerli olmaz ama bazılarınız için pes etmeme en büyük sınavlardan biri olabilir. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Genel olarak pes eden taraflısınız. Pes eden tarafsanız artık burada pes etme diyor sistem size. Akbaba ruhu geldi. Bakalım size ruh hayvanlarının mesajı ne? Ters geldi. Hemen mesajını da okuyalım. Evet. Ters geldiği için koruyucu mesajını veriyor size ve diyor ki geçmişinizden kaçabilmeyi veya hatalarınızı inkar edebilmeyi mi diliyorsunuz? O kadar hızlı değil diyor Akbaba ruhu. Bu deneyimden değerli bir şey kazandınız. Bu ıstırabın veya öfkenin içinizden akmasına izin verin. O zaman çok geçmeden duygularınız dönüşecektir. Çünkü bundan bir şey öğrendiğinizi ve geliştiğinizi görmeye başlayacaksınız. Dönüşümün simyası kutsal ruhun bir armağanıdır. Onun için sizi sıkan, utandıran veya hayal kırıklığına uğratan hiçbir şeyi yadsımayın. Bunlar çok geçmeden siz üzüntüden mucizelerin ve çirkinlikten güzelliğin doğmasını
sağlayan sihirle çalıştıkça büyük bir bilgelik ve kuvvet kaynağı olacaktır. Akbaba ruhu sizin güzelliğin somut örneği olduğunuzu ve geçmişin simyasal dönüşümünün çoktan başladığını bilmenizi istiyor. Sebat edin, o kadar seviliyorsunuz ve bütün bunlardan o kadar çok güzellik ortaya çıkmayı bekliyor ki. Sebat edin, sabredin dedi. Aldık, kabul ettik. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ücretsiz şifa grubumuz için WhatsApp'tan açıklamalar kısmındaki linkten gruba dahil olabilirsiniz. Eğitimlerle ilgili ve şifa çalışmalarıyla ilgili de WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.